Bazı insanlar sana yardım ediyor gibi görünür. Ama aslında seni yavaş yavaş ele geçirir. Seni koruyormuş gibi yaparlar ama kararlarını senin yerine alırlar. İyilik adı altında seni kendilerine bağımlı hale getirirler. Ve en kötüsü, bunu fark ettiğinde bile onlara hala teşekkür edersin. Bu videoda, iyilik kisvesi altında yapılan en tehlikeli manipülasyon türünü öğreneceksin. Gerçek iyilikle sahte iyilik nasıl ayırt edilir? Ahlaki üstünlük kurarak insanları kontrol edenler kimler? Ve bu oyunun dışında kalmak için nelere dikkat etmeliyiz? Tüm cevaplar için sonuna kadar izle. Çünkü maskeler, videonun sonunda düşecek. En güçlü manipülasyonlar, en masum yüzlerle yapılır. Sana uzatılan yardım eli, her zaman senin iyiliğin için olmayabilir. Bazen yardım görünümündeki bu dokunuşlar, senin kararlarını senin yerine alma isteğidir aslında. Güven inşa edilmiştir. Ama bu güven, seni daha güçlü kılmak için değil, seni daha rahat yönlendirebilmek içindir. Kötülük bazen bağırmaz, sadece gülümser. Kendine şu soruyu sordun mu hiç? Bana yapılan bu iyilik, beni gerçekten özgürleştiriyor mu? Çünkü gerçek iyilik, kişiyi büyütür, sınırlarına saygı duyar. Oysa bazı iyilikler seni bir borcun içine çeker, seni edilgen kılar. Yardımın adı altında bir sadakat inşa edilir. Sen artık özgür biri değil, sürekli teşekkür etmesi beklenen biri haline gelirsin. Fark etmeden, bir borç ilişkisine mahkum olmuşsundur. Daha tehlikelisi, bu tür iyilik kurgularının eleştirilemez hale gelmesidir. Çünkü dışarıdan bakıldığında her şey iyi görünür. Ama içeride bir tür içsel boğulma başlar. Karar hakkının elinden alınması, sürekli kontrol edilme hissi, özgürlük kılığına bürünmüş bir baskı. Ve sen, sana yapılan bu iyiliğe karşı çıkarsan, nankörlükle suçlanırsın. İşte manipülasyon burada tamamlanır. Hem sessizdir, hem görünmez, hem de haklıymış gibi davranır. Yine de herkes böyle değil, biliyorum. Gerçekten iyi insanlar vardır. Ama bu farkı anlamak dikkat ister. Gerçek iyilik beklentisizdir, sessizdir. Ve sana kendini borçlu değil, değerli hissettirir. Bu yüzden dostum, sana yapılan iyiliğe değil, o iyiliğin sende neye dönüştüğüne bak. Seni taşıyor mu? Yoksa sana zincir mi bağlıyor? Çünkü bazıları sadece seni kurtarmak için değil, seni kendilerine bağlı tutmak için iyilik yapar. Ve işte tam burada, kurtarıcı rolüyle gelen o görünmez tuzağa doğru ilerlemeye başlarız. Bazı insanlar hayatımıza kahraman gibi girer. Yardım eder, yol gösterir, destek olur. Ancak zamanla bu yardımın bir koşulu olduğu anlaşılır. Bağımlılık. İlk başta bir destek gibi görünen şey, giderek bir zorunluluğa dönüşür. Ben olmasam ne yapardın? Cümlesi doğrudan kurulmasa da, sürekli ima edilir. Kurtarıcı rolünü üstlenen kişi, karşısındakini kendi varlığına mahkum hale getirir. Yardım artık bir iyilik değil, bir hüküm aracına dönüşmüştür. Kurban ve kurtarıcı rolleri çoğu zaman birlikte doğar. Birine sürekli yardıma muhtaç muamelesi yaptığında, onun güçlenmesini değil, zayıf kalmasını sağlamış olursun. Bu ilişki biçimi, taraflardan birinin güçlü görünmesine, diğerinin ise yetersiz hissetmesine dayanır. Ancak bu güç asimetrisi çoğu zaman sahicilikten uzak bir düzende işler. Seni ben kurtardım diyerek başlatılan bir ilişki, bana borçlusun sarmalına dönüşür. İlişki artık güvene değil, minnettarlık zorunluluğuna dayanır. Bu tür dinamiklerde en dikkat çeken şey, yardımı yapanın kendini nasıl merkeze aldığıdır. Senin için yaptım ifadesi, ilk bakışta özverili görünse de içinde gizli bir talep barındırır. Çünkü bu cümleyle birlikte, karşı tarafın özgürlüğü değil, sadakati beklenir. Yardım bir araç değil, bir bağ halini alır. Ve bu bağ, kırılması en zor olanıdır. Çünkü duygusaldır, insani görünür ama aslında yönlendiricidir. Elbette her yardım bağımlılık yaratmaz. Gerçek destek, karşı tarafın kendi ayakları üzerinde durmasını sağlar. Sınır tanır, geri çekilmeyi bilir. Ama sahte bir kurtarıcı, yardım etmeyi bırakmaz çünkü varlığını o yardıma bağlamıştır. Ve böylece yardım, kişinin kendi içindeki boşluğu doldurmanın bir yolu olur. Karşılıksız gibi görünen her hareket, aslında bir kontrol mekanizmasına hizmet eder. İşte bu yüzden, sürekli kurtarıcı rolünde olanlara dikkatle bakmak gerekir. Gerçek yardım güçlendirir, sahte yardım ise zayıflatır.
Çünkü asıl niyet, seni iyileştirmek değil, seni kendisine muhtaç bırakmaktır. Buradan sonra artık sadece iyilik ya da yardım değil, ahlaki üstünlükle şekillenen baskıcı ilişkiler devreye girer. İyiliğin en incelikli kılıklarından biri de ahlaki üstünlük zırhıdır. Kimi insanlar yalnızca iyi olduklarına inanmakla kalmaz. Bu inancı başkalarına da kabul ettirmek ister. Söylemlerinde sürekli bir doğru olanı yapma vurgusu vardır. Fakat bu doğru, çoğu zaman sorgulanamaz bir mutlaklıkla sunulur. Geriye sadece iki seçenek kalır. Ya onaylamak ya da suçluluk duymak. Ve böylece düşünsel çoğulluk değil, tek bir doğruluk rejimi kurulur. Kendi doğruları. Bu biçimde davrananlar, iyiliği bir hakikat arayışından çok, bir kimlik beyanı olarak görür. Yardım ettiklerinde bile karşılık olarak bekledikleri, bir teşekkür değil, onaylanmadıklarında gösterdikleri tepki bunun göstergesidir. Eleştirildiklerinde kırılmazlar, alınganlık gösterir, hayal kırıklığına uğradıklarını söylerler. Böylece kendi elleriyle kurdukları ahlaki üstünlük zeminini eleştirilemez hale getirirler. Çünkü bu zemin artık yalnızca bir davranış değil, bir kişilik ifadesine dönüşmüştür. İşte bu noktada, görünürde iyi olanla gerçekte iyi olan arasındaki fark iyice açığa çıkar. Gerçek iyilik, eleştirilmeyi göze alır. Yanılabileceğini bilir. Ama ahlaki üstünlük üzerine kurulu sahte iyilik, her eleştiriyi saldırı olarak algılar. Sorgulayanları kötü, karşı çıkanları nankör ilan eder. Böylece iyi olmaktan çok, iyi olarak görülme arzusu ön plana çıkar. Bu arzunun kendisi ise bir tür manipülatif güçtür. Çünkü karşıdakini vicdanen baskı altında tutar. Bu durum yalnızca bireysel ilişkilerde değil, toplumsal bağlamlarda da sıkça karşımıza çıkar. Ahlaki üstünlüğe yaslanarak konuşan figürler, bir grubun ya da düşüncenin vicdanı gibi hareket eder. Bu rol onları hatasız yapmaz. Ama hatalarının üstünü örter. Çünkü artık iyi niyetli oldukları kabul edilmiştir. Ve bu kabul, onları eleştiriden muaf hale getirir. Oysa sorgulanmayan iyilik, kolayca güç istismarına dönüşebilir. Bu tür ilişkilerde iyilik, ahlaki baskının dili olur. Artık mesele yardım etmek değil, doğru tarafta olmaktır. Bu doğru ise çoktan tanımlanmıştır. Sorgulayanlara yer yoktur. Ve bu noktadan sonra artık yalnızca bireyin özgürlüğü değil, düşüncenin bütünlüğü de tehdit altındadır. Buradan sonra adım attığımız yer, sadece kişisel değil, toplumsal bir aldatmanın zeminidir. İyi insan imajıyla korunan kötücül figürlerin gölgesi. Şimdi o perdeyi aralıyoruz. Kötülüğün en dayanıklı biçimi, alkışlarla büyüyenidir. Çünkü toplum bir kişiyi iyi insan ilan ettiğinde, artık onun yaptıkları değil, onun kimliği konuşur. Bu kişi ister bir öğretmen, ister bir kanaat önderi, isterse sadece yardımsever biri olsun. Artık davranışları değil, itibarı korunur. Ve itibar, görünmez bir kalkandır. Sorgulamayı zorlaştırır, sessizliği çoğaltır. Bu kalkana sahip olan biri, kötülüğünü iyilik kisvesiyle gizleyebilir. Üstelik uzun süre, hiçbir şüphe uyandırmadan. Toplumsal algı çoğu zaman yüzeyde gezinir. İnsanlar, birinin yaptığı birkaç jestle, yardım kampanyasıyla ya da etkileyici sözleriyle o kişinin iyi olduğuna kanaat getirir. Oysa gerçek karakter, sahne ışıklarında değil, loş alanlarda kendini belli eder. Birine nasıl davrandığı değil, güçsüz birine nasıl davrandığı, bir gruba değil, tek başına kalan birine karşı tavrı gösterir asıl niyeti. Ama bu alanlar görünür değildir. Göz önünde olan ise, itinayla yönetilen bir imajdır. Bu imaj yönetimi, yalnızca kendini aklamak için değil, başkalarını baskılamak için de kullanılır. Beni herkes tanır. Ben kimseye kötülük etmem gibi cümleler, gerçekte savunma değil, susturma aracıdır. Çünkü bu sözlerle kişi, yalnızca kendini temize çekmez, aynı zamanda ona yöneltilebilecek her eleştiriyi daha baştan mahkum eder. Eleştiren kişi haset, nankör ya da yanlış anlayan biri ilan edilir. Bu noktada artık kişilik değil, dokunulmazlık inşa edilmiştir. Ve en trajik olan şudur. Bu tür kişiler, kendilerini gerçekten de iyi sanabilir. Çünkü çevrelerinden sürekli aynı onayı alırlar. Aynı roller, aynı takdir cümleleri, aynı sahte huzur. Bu döngü onları derin bir yüzeysellikle besler. Bu yüzden her iyilik izlenimi uyandıran insan masum değildir.
Her alkışlanan kişi iyi değildir. Kalabalıklar, çoğu zaman gerçeği değil, iyi hissettiren yalanları ödüllendirir. İşte bu nedenle, iyilikle çevrili bir imaj gördüğümüzde durmak gerekir. Sorulması gereken soru şudur: bu kişi gerçekten ne yapıyor ve bunları neden yapıyor? Cevaplar içtenlikli ise, davranışlar derinlikli ise, bir çelişki yoksa o zaman iyilikten söz edilebilir. Ama her şey çok düzgünse, her şey çok yerli yerindeyse, belki de karşımızda yalnızca iyi tasarlanmış bir vitrin vardır. Bu vitrinin ardında ise ne olduğunu anlamak için artık son adıma geçmemiz gerekiyor. Gerçek iyilikle sahte iyilik arasındaki o ince ama belirleyici fark. Bazı iyilikler sessizdir, gösterişsizdir, ispat peşinde değildir. Varlığı kadar yokluğu da rahatsız etmez. Sahici olan budur. Ama sahte iyilik, kendini sürekli duyurmak ister. Onayla beslenir, görünürlükle büyür. Ve çoğu zaman karşısındakini değil, kendisini rahatlatır. Oysa gerçek iyilik, karşılıksız olmanın ötesinde, karşıdakinin öz değerini gözetir. Birine yardım ettiğinde onu güçlendiriyorsan, o iyiliktir. Ama o yardımla ona kendini yetersiz hissettiriyorsan, adı iyilik olsa da etkisi baskıdır. Gerçekle sahtenin ayrımı burada başlar. Niyetin yönünde ve etkisinin sonucunda. Gerçek iyilik seni büyütür. Kendi yolunu bulman için alan açar. Sahte iyilik ise seni yönlendirir, şekillendirir. Hatta senden bir karşılık üretir. Benim sayemde olduğun cümlesiyle gelen her yardım, altında bir hüküm taşır. Ve bu hüküm, zamanla bir kimliğe dönüşebilir. Artık ne yaptığın değil, kimin sayesinde yaptığın konuşuluyordur. Bu, görünmez bir esarettir. Bu farkı sezmek kolay değildir. Çünkü sahte iyilik, çoğu zaman iyi niyet kılığına bürünmüştür. Seni övüyor gibi yapar ama aslında seni kendine bağımlı hale getiriyordur. Destek veriyor gibi yapar ama her adımında varlığını hatırlatıyordur. Gerçek iyilikse unutulabilir bir iz bırakır. Gerekirse adı bile anılmaz. Çünkü asıl mesele kendi görünürlüğü değil, karşıdakinin yürüyebileceği yolu açmaktır. Yine de bu ayrımı yaparken kuşkuculuğa sapmamak gerekir. Her iyiliği sorgulamak, güveni zedeler. Mesele her davranışı şüpheyle karşılamak değil, ilişkilerin yönünü ve duygusal iklimini okumaktır. Eğer bir ilişki seni daha özgür, daha güçlü ve daha net biri yapıyorsa orada iyilik vardır. Ama seni suskun, borçlu ve edilgen biri haline getiriyorsa, adı ne olursa olsun, o bir manipülasyondur. Sonuçta, gerçek iyilik kendini ispatlamaz. Sadece etkisini gösterir. Ve bu etki daima bir güçlenme duygusudur. Belki bunu anlatmanın en sade yolu şudur: gerçek iyilik, senden bir şey almaz. Sahte olan ise önce verir gibi yapar. Sonra senden seni alır. Gerçek iyilik sessizdir. Gösterişe ihtiyaç duymaz. Karşılık beklemez. Seni borçlu değil, özgür hissettirir. Ama iyilik maskesi takmış kötülük seni kendine bağımlı kılar. Sessizce seni yönetir. Bu yüzden her iyi görünen davranışı sorgulamak değil, seni gerçekten güçlendiren ilişkileri fark etmek gerekir. Şimdi düşün, hayatında iyilik adıyla seni zayıflatan kimler var? Ve sen, kendi hayatında gerçekten neyin iyi olduğuna karar verecek cesarete sahip misin? Eğer bu videoda kendinden bir parça bulduysan, abone olmayı ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Çünkü bazen bir cümle, bir maskeyi düşürmeye yeter. Kendine iyi bak, görüşürüz.